Finansal Başarı Anahtarım YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Warren Buffett'tan altın değerinde 10 yatırım tavsiyesi. Kural 1. Asla para kaybetme. Kural 2. Birinci kuralı unutma. İşin doğası gereği yatırım yapınca amaç kar elde etmeye çalışmak oluyor. Ancak bunun en iyi yollarından biri kayıp yaşamamaya çalışmak. Portfolyonuzu zarara uğratabilecek kararları ortadan kaldırınca elde kalan genelde kazanç oluyor. Portfolyonuzda daha fazla para tuttukça kazancı arttırmak daha kolay elbette. Warren Buffett'a göre en büyük avantajı elde etmeye çalışmaktansa önce kayıptan kaçınıp ardından kazanca bakmak daha iyi. Tabi bu düşünce borsayı kumarhanelerdeki slot makinesi gibi gören yatırımcıların mantığına uymuyor. Bilmediğiniz şeye yatırım yapmayın. Kesinlikle anlamadığınız şeye yatırım yapmayın diyen Warren Buffett, bir şirketin ne şekilde para kazandığını anlamıyorsa ya da önümüzdeki 10 dakika içinde o sektörü temelde nelerin etkileyebileceğini bilmiyorsa o sektöre veya da şirkete yatırım yapmıyor. Mesela kendisi teknoloji sektörüne fazla yatırım yapmamasıyla biliniyor. Yatırım yaptığınız şirketin kalitesini riske atmayın. Buffett, yatırım işlerine ilk girdiğinde ucuza aldığı hisseleri yükselince satma yolunu izlemişti. Ancak zamanla gördü ki büyüme vaat eden kaliteli şirketlere yatırım yapmak daha karlı. Hatta bu konuda önemli bir sözü var. Zaman, kaliteli şirketlerin en iyi dostu, ortalama şirketlerin düşmanıdır. Sermayedeki yüksek gelir, değer yaratır ve ekonomik hendek belirtisidir. Literatüre Buffett tarafından kazandırılan ekonomik hendek terimi en basit haliyle bir şirketin rakiplerine kıyasla karlılığını ve fark yaratışını ifade ediyor. Buffett yatırdığı sermayeye %10, 20 gibi yüksek ve istikrarlı hasılat kazandıran şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor. Hisse senedi alınca uzunca süre elinizde tutmaya bakın. Makul bir fiyata kaliteli bir şirketten hisse aldınız diyelim. Ne kadar süre elinizde tutmalısınız? Buffett'ın bu konuda çarpıcı bir ifadesi var. Bir hisse senedini 10 sene elinizde tutmayı düşünmüyorsanız hiç almayın, daha iyi. Warren Buffett, alma tutma mantığını benimseyen yatırımcılardan. Kaliteli şirketlerin yüksek hasılat getirme ve zamanla değerini arttırma ihtimali yüksek. Ayrıca sürekli hisse senedi alıp satmak, vergi ve işlem komisyonu şeklinde hasılatı eritiyor. O yüzden hisse alıp beklemek daha mantıklı. Çeşitlilik tehlike yaratabilir. Günümüzde birçok alanda karşımıza çıkan ve destekçisi olduğumuz çeşitlilik kavramı yatırım dünyasında tehlikeli bir kavrama dönüşebiliyor. Diyelim ki 100 farklı sektöre ait hisse senetlerine sahipsiniz. Hangi sektörde ne gibi değişiklikler olduğunu ve o değişikliklerin hisse senetlerinize nasıl yansıyabileceğini takip etmeniz çok zorlaşır. Mesela şu anda 60 tane farklı hisseniz varsa onları biraz azaltmak mantıklı bir hamle olabilir. Yatırımcılık atla deve değil, ancak o kadar basit de değil. Yatırımcılıkla ilgili belki de en büyük yanılgılardan biri sadece çok gelişmiş insanların yatırım yapabileceğini düşünmek. Yani bu iş atla deve değil. Ama yatırımcılıkta kolay modu seçip öyle geçeyim diye bir ihtimal de olmadığını unutmayın. Çıkıp yatırımcılık konusunda çığırtkanlık yapan herkese de kulak vermeyin. En iyi hamleler genelde sıkıcı hamlelerdir. Kötü haber, hızlıca zengin olmanın yolu borsaya yatırım yapmaktan geçmiyor. Yeni büyüyen bir sektörün ileride parlayacak yıldızını bulmaya çalışmaktansa hali hazırda kendini kanıtlamış şirketlere yatırım yapmak daha mantıklı. Nihayetinde amacımız yıllar içinde değer kazanacak kaliteli şirketler bulmak. Eğer bunu başarabilirsek portfolyomuz kendi başına çaresine bakacak hale gelir zaten. Geleceğin yükselen şirketlerini tespit ederek kahraman bir yatırımcı olmaya çalışmaya gerek yok. Sıkıcı hamlelerden güzel sonuçlar elde edebileceğinizi unutmayın. Çoğu yatırımcı için en iyisi düşük maliyetli endeks fonlarına yatırım yapmak. Özellikle derdi sabit tutarda kar payı elde etmek olmayan yatırımcılar için Warren Buffett düşük maliyetli endeks fonlarını tavsiye ediyor. Bilgi yatırımcının diğer bir önemli tavsiyesi de yatırım yaparken ortalama dolar maliyeti stratejisini kullanmak. Adından da anlaşılacağı üzere belirli aralıklarla belirli bir varlığa az miktarlarda yatırım yapmak şeklinde gerçekleşiyor.
Yani Warren Buffett'a göre tek seferde değil de zaman zaman yatırım yapmak daha karlı. Sadece tanıdıklarınızı ve güvendiklerinizi dinleyin. Finans dünyası iyi ve kötü türlü insanlarla dolu. Ne yazık ki yatırımcıların pek de gerçekçi olmayan beklentilerinden, korkularından ya da kolay yoldan parayı bulma hevesinden faydalanmaya çalışan çok insan var. Gerçeklere odaklanmak, yatırımcılık dünyasındaki rastgelelik miktarının farkında olmak ve gerçekçi beklentilere girerek rotanın dışına sapmamak çok önemli. O yüzden Warren Buffett'a göre yatırım yaparken tanıdıklarınıza ve güvendiklerinize kulak vermek önemli. Kimin hangi hisse senedini beğendiğine güvenmeyin. Yatırımcıların piyasada ne olup bittiğiyle ilgilenmesi lazım. Kimin hangi hisse senedini beğenip beğenmediğiyle değil. Yatırımcılar objektif gerçekliklere odaklanarak nispeten duygusallıktan uzak ve daha faydalı kararlar alabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.